Auschwitz kampı, Nazi Almanyası tarafından İkinci Dünya Savaşı döneminde kurulmuş, bilinen en büyük toplama, zorunlu çalışma, sistematik katliam ve imha kampıydı. Buraya Avrupa'nın dört bir tarafından çoğu Yahudi olan 1 milyondan fazla insan yerleştirilmişti. Auschwitz, Holocaust'un sembol yerlerinden biri olmuş, üstüne onlarca film yapılmış, yüzlerce roman yazılmıştır. Fakat onun kadar ismi öne çıkarılmamış bir katliam merkezi de, İkinci Dünya Savaşı'ndan hemen önce Japon İmparatorluk Ordusu tarafından Mançurya'da inşa edilmiş olan Birim 731 kompleksidir. Belki de bu üssün kurbanları Yahudi olmadıkları, çoğu Çinli, Moğol, Koreli oldukları için olsa gerek, Batı merkezli dünyanın gündemine hiç girememişlerdir. Ta ki siz bu içeriği izleyip paylaşana kadar. 731. birim, 1935'te Mançurya'nın Harbin şehrinde kurulan ve savaş sırasında Çin ve Güneydoğu Asya'daki Japon biyolojik savaşının merkezi olarak kullanılan son derece gizli bir araştırma üssüydü. Üssün bulunduğu ve aslında Çin'e ait olan Mançurya bölgesi, 1931 yılında Mukden olayı olarak bilinen bir sahte bayrak hadisesi bahane edilerek Japon ordusu tarafından işgal edilmişti. Bölgede, Japon Kwantung ordusuna bağlı olarak resmi adı Salgın Önleme ve Su Temini Departmanı olan bir birim kurulması kararının ardından bu görevin sorumluluğu Japon mikrobiyolog ve ordu sağlık subayı olan Shiro Ishii'ye verilmişti. Üssün ismi tamamen göstermelikti. Asıl işlevi kimyasal ve biyolojik silah deneyleri yapmak olan birimin direktörü olan Ishii, 1936'dan 1945'e kadar İkinci Çin-Japon Savaşı sırasında Mançurya'daki 731. birimde biyolojik silahların geliştirilmesi ve uygulanmasına öncülük etti. Shiro Ishii, varlıklı bir feodal ailenin çocuğu olarak 1892 yılında Japonya'nın Chiba eyaletindeki Shibayama'da dünyaya geldi. Bir dediği iki edilmeden şımartılarak büyütülen Shiro, sınıf arkadaşları tarafından küstah, saldırgan ve kibirli olarak tanımlanıyordu. Ezberi güçlü ve fotoğrafik hafızaya sahip bir öğrenci olarak öğretmenlerinin de gözdesiydi. Bu özellikleri ona 1916 yılında Kyoto İmparatorluk Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin kapılarını açmıştı. 1921'de 1. sınıf ordu cerrahı rütbesiyle askeri cerrah olarak Japon İmparatorluk Ordusu'na katıldı. 1924 yılında uzmanlık eğitimi almak için Kyoto İmparatorluk Üniversitesi'ne geri döndü. Burada garip davranışları ve çalışma stiliyle çevresindekilere rahatsızlık veriyordu. Geceleri tek başına yaptığı laboratuvar çalışmaları ile üniversitenin düzenini bozmuştu. 1925'te 2. sınıf ordu cerrah yüzbaşı rütbesine terfi ederek orduya geri döndü. İşi, ateşli bir milliyetçiydi ve bir Japon biyolojik silahı yaratmayı kafasına koymuştu. 1928 yılında 1. Dünya Savaşı sonrası Avrupa ve Amerika'da biyolojik ve kimyasal savaş alanlarındaki gelişmeler üzerine kapsamlı araştırmalar yapmak için 2 yıllık bir batı turuna çıktı. Seyahatleri oldukça dolu dolu geçmişti ve çalışmalarıyla Japonya Ordusu Bakanı Sadao Araki'yi etkileyerek onun himayesini kazanmıştı. Ocak 1931'de 3. sınıf kıdemli ordu cerrahı, cerrah majör rütbesine terfi etti. Artık çalışmaları için fon bulabiliyor ve her ne kadar aşırı alkol alma, zimmete para geçirme gibi ufak tefek kusurları olsa da meslektaşları tarafından Japonya'ya büyük hizmetler yapacak birisi olarak görülüyordu. 1925'te imzalanan Cenevre Protokolü, biyolojik ve kimyasal silahların kullanımını açıkça yasaklamıştı. Haliyle Japonlar, biyolojik silah geliştirmekle ilgili çalışmaları gizli olarak yürütmek zorundaydılar. Sonraki adı, Ishii Ağı olacak olan Salgın Önleme Araştırma Laboratuvarı, ilk olarak 1932'de Tokyo'daki Japon Ordusu Askeri Tıp Okulu'nda kurulmuştu. 731. birim, bu araştırma laboratuvarının uzantıları olarak oluşturulan birkaç gizli, bağımsız birimden ilkiydi. Ve tabii ki böyle bir birimin başına getirilebilecek en uygun ismin de Shiro Ishii'ydi. Sonuç olarak, Güney Mançurya demiryolu üzerinde, Harbin'in 100 kilometre güneyinde yer alan bir köyde yer alan bir hapishane ve deney kampı olan Zongma Kalesi'nde o meşhur 731. birim kuruldu. 731. birimin başına geçen Ishii, adamlarıyla birlikte canlı deneklere veba fareleri aracılığıyla hastalık bulaştırma, zorunlu gebelik, anestezi olmadan canlı viviseksiyonlar,
organları kasıtlı olarak donmaya maruz bırakma gibi türlü deneyleri büyük Japonya hedefi için uygulamaya geçirmeye başladı. Japonya'nın tıp kurumları buraya tayin ettikleri bilim adamları ve doktorları Doktor Ishii'ye katılmayı reddettikleri takdirde Hikokumin yani hain olarak damgalanacaklarını ilan etti. Birim 731'de çalışan çoğu tıp profesyoneli yaptıkları işi imparatora asil bir hizmet olarak görüyorlardı. Birim 731, Japon hükümetinden son teknoloji ürünü ekipmanlar ve neredeyse sınırsız fon aldı. Birimin yıllık bütçesi 10 milyon yen. Modern para birimiyle yaklaşık 9 milyar yen ya da yaklaşık 86 milyon dolar idi. Maaşlar çok cömertti ve yemekler olağanüstüydü. Hepsi yakalanıp öldürülen 40 mahkumun kaçma girişiminin ardından Harbin operasyonu kapatıldı ve 1936 yılında Harbin'in Pinkfang banliyösüne taşınıldı. Bu kompleks, Harbin'deki selefini gölgede bırakan 70'ten fazla binadan oluşan geniş duvarlı bir şehirdi. Pinkfang'ın çevresi 6 kilometre kareden fazla bir alanı kapsıyordu ve büyüklük açısından Auschwitz'e rakipti. Yönetim binasının içinde canlı deney için seçilen 500 erkek, kadın ve çocuğun barındırıldığı bir hapishane vardı. Pinkfang kadar büyük olan ve birim 731'e bağlı Nanking birim 1644, Pekin birim 1855 ve Changchun birim 1000 adlı alt birimlerde mevcuttu. Toplamda Asya'da işgal altındaki topraklara yayılmış bilinen 26 imha laboratuvarı, deneysel müfreze ve ordu taburu vardı. Toplam personel sayısı yaklaşık 20 bine ulaşıyordu. Tüm birimler ve tesisler, Albay Ishii'nin kontrolü altındaki Salgın Önleme Araştırma Laboratuvarı tarafından koordine ediliyordu. 731. birim, hastalık ve yaralanmaların silahlı kuvvetlerin savaşma yeteneği üzerindeki etkilerini analiz eden bir araştırma birimi olarak göreve başladı. Birimin bu araştırmaları, yaşayan hastalardaki yaralanmaları ve hastalığın seyrini gözlemleyerek tıbbi etiğin sınırlarının epey ötesine taşıdı. İlk başta bu hastalar ordu saflarından gönüllülerdi. Ancak deneyler, invaziv olmayan bir şekilde gözlemlenebileceklerin sınırlarına ulaştığında ve gönüllü kaynağı tükendiğinde birim, Çinli savaş esirleri ve sivil esirler üzerinde çalışmaya yöneldi. Yani hastanın rızası kavramı ortadan kalkmış, araştırmacıların kısıtlamaları da onunla birlikte uçup gitmişti. Artık amaca giden her yol mübahtı. Bu sıralarda tesislerde korkunç deneylerde kobay olarak kullanılan insanlara Japon yetkililer tarafından maruta denilmeye başlandı. Maruta, Japonca'da odun kütüğü anlamına geliyordu. Böyle denilmesinin nedeni ise bazı iddialara göre tesislerin yerel yönetimlere kereste atölyesi olarak gösterilmesiydi. Deneyler bittikten sonra cesetler, yani kütükler, krematoryumlarda yakılarak toplu bir şekilde imha ediliyordu. Viviseksiyon, yani canlı sistemlerin işleyişini incelemek için anestezi olmadan insan bedenlerini parçalama uygulaması standart deneylerin başında geliyordu. Binlerce erkek ve kadın, çoğunluğu Çinli esirlerle çocuklar ve yaşlı çiftçiler, kolera, veba, tifüs gibi hastalıklara kasıtlı olarak maruz bırakılıyor, daha sonra ölümden sonra oluşan çürüme başlamadan inceleme yapabilmek için daha yaşıyorlarken organları çıkarılıp inceleniyordu. Bir diğer deney ise kan kaybını incelemek amacıyla yapılan amputasyon deneyleriydi. İnsanların kolları ve bacakları kesiliyor ve yer değiştirilerek tekrar vücuda dikiliyordu. Deneklerin bazılarının uzuvları da donduruluyor ve kangrenin ilerleyişini gözlemlemek için dolaşımları kesiliyordu. Sözde bilimsel çalışma adına organların yerleri değiştiriliyor, örneğin mideler ameliyatla çıkarıldıktan sonra yemek boruları doğrudan bağırsaklara bağlanıyordu. Birim 731'de görevli bir fizyolog olan Yoshimura Hisato, hipotermiye özel bir ilgi duyuyordu. Maruta'nın uzuv yaralanmaları üzerine yaptığı çalışmanın bir parçası olarak Hisato, esirlerin uzuvlarını rutin olarak buz dolu bir küvete daldırıyor ve kol ya da bacak donup deri üzerinde bir buz tabakası oluşana kadar bekletiyordu. Bir görgü tanığının ifadesine göre uzuvlar bastonla vurulduğunda tahta kalas gibi ses çıkarıyordu. Hisato daha sonra donmuş uzuvu hızla yeniden ısıtmak için farklı yöntemler deniyordu. Bunu bazen uzuvu sıcak suyla ıslatarak, bazen açık ateşe yakın tutarak,
bazen de kişinin kendi kanının donmuş uzvu ne kadar sürede çözeceğini görmek için bir gece boyunca işlem görmeden bırakarak yapıyordu. Deney prosedürleri 4 kategoriye ayrılıyordu. İlk safa, hastalıkların kasıtlı olarak bulaştırılması. İkincisi, yeni istihdam edilen ordu cerrahlarının eğitilmesi. Üçüncüsü, standartlaştırılmamış tedavilerin denenmesi ve sonuncusu da insanın acı ve strese karşı toleransının sınırlarının keşfedilmesiydi. Saha çalışması olarak kitleleri enfekte etme kabiliyetlerini test etmek için özel olarak modifiye edilmiş uçaklardan çeşitli veba, tifüs, kolera, şarbon ve frengi gibi çeşitli biyolojik ajanlar atılıyordu. Toplumun su ve gıda kaynakları da kontamine ediliyor ve sonuçları belirlemek için enfekte olmuş toplulukların yakınındaki arazide mobilize canlı muayene üniteleri kuruluyordu. Bu tür biyolojik silah çalışmalarının yanı sıra konvansiyonel silah testleri de yapılıyordu. Mahkumlar, alev makinelerinin, el bombalarının ve çeşitli mermilerin etki menzilini belirlemek için kullanılıyordu. Silahların işlevleri, ölü veya ölmek üzere olan mahkumların vücutlarında ne kadar derin yaralar açtıklarına bakılarak belirleniyor ve modifiye edilmek üzere rapor ediliyordu. Akla hayale dahi gelmeyecek deneyler yapılabiliyordu. İnsanlar gözleri patlayana kadar yüksek basınç odalarına kapatılıyor ya da santrifüjlere konulup ölene kadar döndürülüyordu. Kan nakli ve pıhtılaşma süreçlerini incelemek amacıyla deneklerine uyumsuz insan veya hayvan kanı enjeksiyonları yapılıyordu. Mahkumları baş aşağı asarak ne kadar sürede boğularak öldüklerini keşfetme veya emboli başlangıcını test etmek için arterlerine hava enjekte etmek de rutin deneyler arasındaydı. Doğurganlık çağındaki kadın esirler, üzerlerinde silah ve travma deneyleri yapılabilmesi için bazen zorla hamile bırakılıyordu. Çeşitli hastalıklar, enfekte edildikten, kimyasal silahlara maruz bırakıldıktan ya da ezilme yaralanmaları, kurşun veya şarapnel yaralanmaları geçirdikten sonra hamile deneklerden fetüsler alınıyor ve ne kadar etkilendikleri inceleniyordu. Amaç, elde edilen bulguların sivil tıbba aktarılması gibi görünüyordu. Ve çalışmaların sonuçlarına ait sivil dünyaya açık yazılan makalelerde araştırmaların Mançurya maymunları veya uzun kuyruklu maymunlar olarak adlandırılan insan olmayan primatlar üzerinde yapılmış gibi yazılıyordu. Birime giren bir mahkumun ortalama yaşam süresi 2 aydı. Bazı şanslı mahkumlarda bu süre 1 yıla kadar çıkabiliyordu. Bir mahkumun vücudu tamamen tükendiğinde genellikle vurularak veya ölümcül enjeksiyonla öldürülürdü. Ancak bazıları diri diri gömülmüş de olabiliyordu. 731. birime yerleştirilen Çinli, Moğol, Koreli veya Rus esirlerin hiçbirinin tutukluluklarından sağ çıkamadığı tahmin ediliyordu. Laboratuvarlarda yetiştirilen veba bulaşmış pireler, alçaktan uçan uçaklarla Çin şehirlerine saçılıp salgınlara yol açtılar. Hıyarcıklı veba salgınlarında 10 binlerce kişi öldü. Nanjing'de tifo ve paratifo mikropları şehrin kuyularına, bataklıklarına ve evlerine yayıldı. Yerel halka dağıtılan atıştırmalıklara bile hastalık bulaştırılmıştı. Kısa bir süre sonra araştırmacılar neşeyle paratifo ateşinin patojenlerin en etkilisi olduğu sonucuna varmışlardı. En az 12 büyük ölçekli biyolojik silah için saha denemesi yapılmış ve en az 11 Çin şehri tularemi, kolera, çiçek hastalığı, botulizm gibi biyolojik ajanlarla saldırıya uğramıştı. Mart 1942'de Filipinler'deki batağın kuşatması sırasında Japonlar 10 ayrı saldırının her birinde 200 kilo veba taşıyan pire, yani yaklaşık 150 milyon böcek salmayı planlamışlardı. Ancak saldırı hazır olduğunda muharebe çoktan sona ermişti. Temmuz 1944'te Saipan Savaşı sırasında vebalı pireler yine ABD kuvvetlerine karşı kullanılacaktı. Amerikalıların şansına savaşın bu aşamasında Japonların ada tabyalarına takviye kuvvet ya da malzeme ulaştırması neredeyse imkansız hale gelmişti ve pireleri taşıyan Japon denizaltısı yolda batırılmıştı. Savaşın sonlarına doğru işi, Gecenin Kiraz Çiçekleri operasyonu olarak bilinen ve ABD'nin kalabalık batı kıyısında vebalı pireleri yaymayı amaçlayan bir planı hayata geçirmek istedi. Ancak bu plan, Japonya'nın 15 Ağustos 1945'te teslim olması nedeniyle gerçekleştirilemedi.
Japonya'nın teslim olması sonrası Ishii ve Japon hükümeti tesisleri ve deneyleri örtbas etmeye çalıştılar. Kayıtların çoğu yakıldı ve ekibin 13 yıllık araştırmada elde etmeyi başardığı tüm bilgiler yok edildi. Araştırmacılar çoğunlukla hiçbir şey olmamış gibi işgal altındaki Japonya'daki sivil hayata geri döndüler ve birçoğu üniversite öğretim üyelerinin önde gelen üyeleri oldu. Tahminlere göre 731. birimin gerçekleştirdiği katliamlar sonucunda 200 bin ila 300 bin arasında insan hayatını kaybetmiştir. 28 Ağustos 2002'de Tokyo Bölge Mahkemesi, Japonya'nın Çin'de biyolojik silahlarla saldırılar uyguladığını ve sonuç olarak birçok insanı katlettiğini kabul etti. Nisan 2018'de Japonya Ulusal Arşivleri, 731. birimin 3607 üyesinin bilgilerini araştırmacılarla paylaştı. Japon ordusunun harbindeki 731. birimine ait yapılar, günümüzde Savaş Suçları Müzesi olarak ziyaretçilerini ağırlamaya devam etmektedir. 731. Birimin eski bir üyesi olan Hideo Shimizu, vicdan azabına dayanamayarak Çin'in kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaletinin Harbin kentinde bulunan Özür ve Barış Anıtı önünde başını eğmiş ve ellerini kavuşturmuş bir şekilde özür diledi. Shimizu, 1931-1945 yılları arasındaki Çin'in Japon saldırılarına karşı direniş savaşı sırasında müfrezesinin işlediği suçları ifşa etmek ve tanıklık etmek için 731 birimin bir zamanlar bulunduğu Harbin'e geri döndü. Kendisi Mart 1945'te Harbin'e gönderildiğinde yaklaşık 14 yaşındaydı ve 731. Birlik Gençlik Kolordusu üyelerinin son gruplarından biriydi. Patojenlerin yetiştirilmesi, insan diseksiyonları ve mahkumlar üzerindeki deneyler de dahil olmak üzere birimi tarafından işlenen savaş suçlarına tanıklık ederek 4 aydan fazla zaman geçirmişti. 14 Ağustos 1945'te geri çekilen Japon kuvvetleriyle birlikte Çin'den kaçmıştı. Japonya'ya döndükten sonra gördükleri ve katılmaya zorlandığı şeylerin suçluluğuyla uzun yıllar vicdan azabı duyarak yaşadı. 2016'da eski bir 731 birim üyesi olduğunu açıkladı ve tarihi gerçekleri ortaya çıkarmayı amaçlayan kamusal konuşmalar ve röportajlar aracılığıyla Japon İmparatorluk Ordusu tarafından işlenen vahşeti ifşa etmeye başladı. Tarihsel gerçekler örtbas edilemez. Ölmeden önce 731. birimin bulunduğu yere geri dönmeye kararlıyım. İncinmiş Çin halkına en derin özürlerimi ifade etmek ve daha fazla insanın düşünmesini ve uyanık olmasını, zor kazanılmış barışı beslemeyi ve savaş trajedisinin tekrarlanmasını önlemeyi umuyorum, diye konuştu. Shimizu, Savaş Suçları Kanıtları Müzesi'ndeki Japon ordusu 731. birimin eski binalarını, bakteriyoloji laboratuvarını, özel hapishaneyi ve donma laboratuvarını ziyaret etti ve ardından müzenin Özür ve Barış Anıtı'nda pişmanlığını kamuoyuna açıkladı. İşiye gelince, böyle büyük bir vahşete önderlik eden birine büyük cezalar alması gerekiyordu elbette. Ama sonuç öyle olmadı. ABD yetkilileri tarafından tutuklanan Ishii ve ekibi, yaptıkları korkunç deneylere ait bilgi ve belgeleri vermeleri karşılığında 1946'da Tokyo Mahkemesi'nde Savaş Suçları Savcılığından dokunulmazlık aldı. Kirli pazarlığın sonucunda biyolojik ve kimyasal silah üretimine ve insanlar üzerinde yapılan deneylere ait tüm bulgular Amerika Birleşik Devletleri'ne teslim edildi. ABD, elde ettiği bilgiler sayesinde biyolojik ve kimyasal silah üretimini geliştirirken bu silahları Kuzey Kore ve Vietnam'da kullanmaktan geri durmayacaktı. Ishii 1959'da 67 yaşında Larynx kanserinden Tokyo'da öldü.